Selamlar efendim, selamlar. Şu an itibariyle arkadaşımla geziyorum burada. Çok yakın arkadaşım Hakan. Evet, dizisi Hakan. Nedir bu? Balıkçı Burcu. Budapeşte'nin en fazla turist çeken noktası arkadaşlar. Kolay gelsin. Macaristan Krallığı bu tarafta mı? Arkadaşlar, görüyor musunuz? Şu güzelliği. Kahramanlar Meydanı'na geliyorsunuz. Kahraman Meydanı. Avrupa'nın en büyük termallerinden birine gidiyoruz arkadaşlar. Buranın tadını çıkarmaya çalışacağım. Gonna be alright. Nereye gidiyoruz Hakan? Voleybol oynamaya gidiyoruz. Voleybol oynamaya gidiyoruz. falan söz vermişim. Dedim ki gel akşama sana kürtaj kulaç alacağım dedim. Kürtaj kulaçım nerede? Kürtaj kulaçım nerede? Selamlar efendim, selamlar. Şu an itibariyle arkadaşımla geziyorum burada. Çok yakın arkadaşım Hakan. Birazdan tanıştıracağım. Ve dedim ki ben neden bu anları video çekmiyorum? Onun için direkt kayda başladım. Arkadaşımla beraber gezdiklerimizi, tozduklarımızı, yaşadıklarımızı böyle bir haftayı kısa kayıt altına almaya çalışacağım ve sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler efendim. Evet, dizisi Hakan. Hakan hoş geldin Budapeşte'ye. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Evet, neredeyiz Hakan? Budapeşte'deyiz. Evet, Balıkçı Burcu'ndayız. Balıkçı Burcu'ndayız. Hemen şimdi sen elinle şöyle yap, ben oraya döneceğim. Tadam. Evet, daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Nedir bu Balıkçı Burcu? Budapeşte'nin en fazla turist çeken noktası arkadaşlar. Aslında herhangi bir çok büyük bir tarihi bir önemi yok arkadaşlar. Tarihi önemi aslında tam şu arkamda görmüş olduğunuz Matthias Church arkadaşlar. Matthias Kilisesi çok önemli. Şurada bir yere bırakırım. Daha detaylı bu bölgeyi, özellikle tam olarak bu bölgeyi gezdiğim bir tura katılmıştım. Ama kabaca hızlıca şu anda bu videoda söylemek için bahsetmem gerekirse, burası arkadaşlar bir mimar tarafından çok güzel manzarası olduğu için böyle bir konsepte tasarlanıyor ve Macaristan hükümeti de bunu fonluyor ve buraya bu şekilde bir ziyaret alanı yapılıyor. Aslında tek amacı bu. Çok güzel bir şekilde Budapeşte'yi böyle ayaklarınızın altında görebilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Efendim, bu arkamda görmüş olduğunuz Matthias Kilisesi Macarlar için çok önemli. Aslında Osmanlı için, bizler için de önemli. Neden? Çünkü Osmanlı burayı fethettiği zaman arkamda görmüş olduğunuz bu kilise tam 150 yıl boyunca cami olarak da kullanılmış. Daha sonrasında tekrar Macarlar burayı aldıktan sonra bunu tekrar aynı şekilde kiliseye çevirmişler. Normalde kiliselerde bu şekilde siyah çan, çok gözükmez çan kulesi. Ama burada bu var. Neden? Çünkü çok önemli dini ve devlet adamları vefat ettiğinde onların cenazesinde bu çan kullanılıyor arkadaşlar. Onun dışında gördüğünüz gibi üzerinde Macaristan renkleri, yani yeşil, beyaz ve kırmızı tonlarında kiremitlerle döşenmiş ve bu kiremitlerin özel bir malzemesi var. O sayede çok fazla kir, pas ve toz tutmadığı söyleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın ağaçlar böyle çiçek açmış. Bu yol çok güzel bir yol. Sağ taraf tamamen Buda tarafı. Gördüğünüz gibi çok daha karanlık. Çünkü canlı ve cıvıl değil. Burası bizim Anadolu yakası gibi. Peş tarafı ise daha Avrupa yakası gibi daha canlı. Ama gündüz buradan, bu yoldan böyle yürümek tam Buda Kalesi'ne dümdüz gittiğiniz zaman zaten çıkıyorsunuz. Çok keyifli, çok güzel. Şu anda ise sadece maalesef size aktaramayacağım çok hoş çiçek kokusu, ağaçtan gelen kokular eşliğinde bu yolu akşam hava mükemmelken yürüyoruz. Evet, burası Cumhurbaşkanlık konutu. Buradan şu mağazayı gördünüz arkadaşlar. Burada Turul, Macaristan'ın national, ulusal sembolü. Gördüğünüz üzere kılıç var. Aşağıdan göstereceğim. Buradan da böyle Buda Kalesi'ne doğru geçiş yapabilirsiniz. Şu anda burada çok büyük bir sanat müzesi, ulusal galeri bulunmakta. Evet, Turul gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar Buda Kalesi'nden manzara. Bu da gördüğünüz gibi meşhur Aslanlı Köprü. Karşıda gördüğünüz Bazilika. Evet, Buda Kalesi'nden aşağıya böyle bir funikulade de inebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve muhteşem manzara karşınızda. Buda Kalesi'nde indiniz. Buda Kalesi'nden böyle yürüdüğünüz zaman arkadaşlar mükemmel bir Budapeşte parlamento manzarasıyla karşı karşıyasınız.
Devam edip şuradan tramvaya binerek geri dönebilirsiniz. Şu ilerisi de Margaret Island, meşhur Margaret Adası arkadaşlar. Şu an karanlık olduğu için gözükmüyor. Ama gördüğünüz gibi muhteşem bir parlamento. Kolay gelsin. Macaristan Krallığı bu tarafta mı? Burası da Macar sınırı. Güzel. Şöyle biraz geri gidebilir miyiz? Şöyle biraz daha. Güzel. Yaz. Döneminde sınırlar genişletilmiştir. Biraz daha. Yok ya olmuyor ya. Evet Nihat, bugün ne yapıyoruz kahvaltıda? Günaydın, günaydın, günaydın. Mutfağıma hoş geldin. Bugün sizlere sosyal medyada görmüş olduğum ve kahvaltılarımda zaman zaman yapmış olduğum mükemmel bir tarif paylaşıyorum. Malzemelerimiz: 2 adet daha doğrusu lavaş, yumurta ve kaşar peyniri. Dilerseniz bunun içerisinde aynı zamanda evinizde eğer varsa sucuklar, soğanlarla da çeşitlendirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şu anda bunu bu şekilde en temel malzemelerle yapacağım. Ne yapıyoruz? Öncelikle ocağımızı açtık birazcık. Açamamışız, açtık birazcık. Lavaşı koyuyorum, ondan sonra yumurtayı kırıyorum. Pardon, önce yumurtayı kırıyorum. Yumurtayı kırıyorum. Sonra bir oluyor. Ondan sonrasında lavaşı koyuyorum. Hop, ters düz. Ondan sonrasında birazcık alttaki lavaş pişmedikten sonra diğer lavaşı üstüne kapatıyorum. Ne oldu? Pizza. Siz buna pide de diyebilirsiniz. Daha sonrasında tekrar bir ters düz, üstte pide oluyor. Tabii araya bir de kaşar koymuş oluyoruz. Çıktığı zaman göreceksiniz ki çocuklarınızla kayınvalideniz mi geldi, yemeğiniz var, komşunuz mu geldi? Hemen 2 dakikada, bir 10 dakika sonra gelebilirsin deyin. Geçin mutfağa. Hanımlar, bakın bunu... Evet. Çayımız var gördüğünüz gibi. Türkiye'den getirdim demliğimle beraber. Mutfağım. Hakan en büyük besin maddesini göstereceğim size. En büyük besin maddesi. Bütün güzelliğin borçlu olduğu şey. Tadım çekirdekleri. Tuzlu olmasın. Az tuzlu ol. 2.49 liraya almış. 2.49 lira kaç para yapar? 150 lira. 120 lira. Çok mu? Türkiye'de daha uygun değil mi? Hemen hemen aynı. Kahve makinem. Buraya alalım. Hakan buraya alalım yakından. Bu benim espresso fincanım. Eve geldim. 1,5 yılda yakındır, bir yıl küsürdür. Bu evde yaşıyorum. Eşyalı ev tuttum. Hakan, buradayım. Kahve makinesini aldım ve direkt rafa koydum. Aldım derken buradaydı yani. Ve ilk kez... Bu ses ne? Tavadan geliyor. Telefonumdan ses geliyor. Arkadaki şey kayıyor, metal çubuk. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde yumurtalarımızı kırdık ve ne diyorlar buna? Yumurtalarımız ne oluyor şu an? Bunun fiili ne? Pişmek değil, pişiyor mu? Evet, ne oldu? Yumurtalarımız pişiyor. Evet. Yakınlaşalım, bu görüntü gözüksün. Arkadaşlar Hakan sporcu olduğu için 10 yumurta yiyor. Evet. Birazdan lavaşımızı ekleyeceğiz. Keselim Hakan. Yumurtamız oldu. Şimdi şunu yapıyoruz. Öncelikle yumurtamızın yapışmadığına emin olmamız gerekir. Yoksa biliyorsun ki sonuçlar bizi üzebilir. Evet, harika gözüküyor. Lavaşımız birazcık küçük. Ben normalde daha büyük lavaş tercih ediyorum. Sizler de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Evet. Bakın koyduk. Şimdi şunu yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve gördüğünüz gibi kaşar olarak da aslında şu anda biz bu kaşarı tercih ediyoruz ama normalde dilim kaşar tercih edebilirsiniz tabii ki. Alıyoruz kaşarımızı. Hemen. Şöyle. Sizler buraya dediğim gibi daha öncesinde ne yapmış oldunuz? Kavrulmuş fiiller bende yok bugün. Soğan da koyabilirsiniz. Veya dediğim gibi sucuk da koyabilirsiniz. Beyaz peynir de koyabilirsiniz. Gördüğünüz üzere şöyle. Elini yıkamıştın değil mi? Hı? Elini yıkamış mıydın? Ben her 3 günde bir elimi yıkarım. 3 günde bir. Bu benim kuralım yani. Bu hijyen aksi şeyim bu. Takıntım. Evet, daha sonrasında üzerine gördüğünüz gibi kapağını kapatıyoruz. Şimdi birazcık yanmış çünkü altını kısmamız gerekiyordu. Hemen kısalım birazcık. Bu da böyle oluyor.
Arkadaşlar dediğim gibi pratik, çok pratik. Çocuklarınız buna bayılacak. Ondan sonrasında böyle çok hani şeymiş gibi biraz hareketler yapabilirsiniz. Hani bir şeymiş gibi. Bu kadar. Birazdan keseceğiz. Yakınlaşabilir miyiz Hakan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kaşarımıza bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle kesiyoruz. Ben 4 parçaya kesiyorum. Sizler bunu 8'e de kesebilirsiniz. Yani bunu da artık aklınız keser diye düşünüyorum. Bunu da siz yapabilirsiniz hani. Bu kadar desteğiyle. Bakın şimdi. Bakın. Kesemedim. Gelecek şimdi. Arkadaşlar. Leziz. Hemen soğumadan yiyelim. Daha sonra görüşlerinizi alacağız. Efendim merhabalar tekrardan. Bugün ikinci gün akşamındayız. Aslında bir süredir geziyoruz ama çekmeyi unutmuşum. Neredeydik? Evime çok yakın olan Varoş Liget yani aslında şehir parkındayız. Budapeşte'nin en büyük şehir parkı. İçerisinde saatlerce gezebilirsiniz. Çocukla, arkadaşla piknik yapabilirsiniz, oturabilirsiniz. Yazları ben genelde bilgisayar alıp oradan çalışıyorum. Ve oradan yürüyerek de şatoya geçip, şatoyu çok az çekebildim. Gördüğünüz gibi arkamdaki meşhur Kahramanlar Meydanı'na geliyorsunuz. Kahraman Meydanı. Kahramanlar Meydanı. Evet, burayla ilgili çok kısa bilgi veriyorum. Efendim görmüş olduğunuz gibi buradaki kişiler Macar tarihi için oldukça önemli isimler. Dolayısıyla kahramanlar olarak adlandırılıyorlar ve burada heykelleri var. Şuradaki sanırım 3. olması lazım, emin değilim. Adını da unuttum. Kahramanla Osmanlı'nın bir bağlantısı var şunun. Zamanında Osmanlı'ya sığınmış. Osmanlı çok fazla kalmış. Osmanlı'nı çok desteklemiş. Dolayısıyla da böyle bir iki ülke arasında da aslında kardeşliği de pekiştiren isimlerden bir tanesi. Şurası Macar halkının gördüğünüz gibi elinde yılan var vesaire, çok da savaşçı ruh. Hani bize bir şey olduğu takdirde biz şahlanıp savaşmaya her an hazırız diyor. Ama onun dışında biz her zaman okumaktan, ilimden, başarıdan yanayız diye burada böyle bir temsilen heykeli var. Ama bize dokunanın canını da yakmaya hazırız, geri durmayız demek istiyor arkadaşlar. Bu arada şaka gibi konuşuyorum ama gerçekten hikayesi bu. Burada yine aynı şekilde diğer kahramanların da hikayeleri bulunuyor. İnternetten bakarak çok daha detaylı bilgi edinebilirsiniz açıkçası. Bu heykellerin tek tek hepsiyle ilgili bilgim yok. Evet, meydanın tam ortasında ise görmüş olduğunuz gibi bu şekilde büyük bir heykel var. Ve bu heykelin tepesinde burada gördüğünüz gibi normalde bu şekilde mini bir kanatlı melek heykeli bulunuyordu. Ama şu anda restorasyonda olduğu için burada göremiyoruz arkadaşlar. Hemen meydanın sağ tarafındaki şu müze ise arkadaşlar sanat müzesi. Oldukça güzel bir müze. Geldiğiniz zaman içerisini gezmenizi tavsiye ederim. Yine gördüğünüz gibi kocaman büyük bir meydandan bahsediyoruz. Kahramanlar Meydanı. Ve burası aynı şekilde sanat müzesi. Şuradan tam karşıdan ilerlediğinizde yaklaşık 3. bina Türk Konsolosluğu arkadaşlar. Gelirseniz yolunuz düşerse uğramak isterseniz oraya da uğrayabilirsiniz. Evet Hakan. Nasıl geçti bugünün? Neler yaptın? Ben çalışıyordum çünkü onun için ona soruyorum. Ben biraz çıktım, gezdim. Macaristan'ı keşfettim biraz. Sesim bu kadar çıkıyor. Yüksek sesle, mikrofonum yok yanımda. Arkamızda Kahramanlar Meydanı. Evet, hava nasıl? Ortam nasıl? Anlat, coş. Hava çok güzel. Şey yok, güneş yoktu çok fazla gün içinde ama çok ılıman bir hava var. Gayet çıkıp gezmelik. Tavsiye ediyoruz. Evet. Haydi görüşmek üzere. Merhabalar efendim. Bugün 3. günümüzdeyiz ve bugün gündüz yola çıktık. Bugün çalışmıyorum. Nereye gidiyoruz? Aslında ben de uzun zamandır merak ediyordum. Yine Budapeşte'de çok fazla turistik olan ve Avrupa'nın en büyük termallerinden birine gidiyoruz arkadaşlar. Burada çok yakın, evime de yakın. Széchenyi Thermal Bath diye geçiyor arkadaşlar. Orada video çekmeyi, paylaşmaya çalışacağım. Fiyatlarını buraya bir ekleyeceğim. Girişleri vesaire, fiyat ücretleri merak edenler için. Çünkü birçok farklı uygulaması var. Özellikle hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri sabah 7 ile 9 arasında giriş yaparsanız erken giriş bileti gibi bir şey var. Çok daha uygun oluyor. 9'a kadar giriş yapmanız gerekiyor. 9'dan sonrasında
istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Kapanışa kadar bile kalabilirsiniz. Ama tabii ki burası da diğer bütün her şeyde olduğu gibi hafta sonları özellikle cuma akşamı, cumartesi akşamı ya da gün içerisinde çok daha fazla turist ilgisini çektiği için çok daha kalabalık oluyor. Ve cumartesi akşamları da büyük bir şov oluyor. Onunla ilgili bir kısa bir video, görsel şuraları bir yerlere koymaya çalışırım. Evet, geldiğiniz zaman direkt buradaki şeyden biletleri alabiliyorsunuz. Bakın İngilizceyi seçtim. Gördüğünüz gibi bir tanesi private, yani özel soyunma odası var. Orası boş, dolu. Özür dilerim, bitmiş yani bileti. Bir de burada normal herkesin beraber aslında üstünü değiştirdiği oda var. Buraya tıklayıp fiyatı bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir bilet veriyor. Ardından şu bilekliği alıyorsunuz. Bunu buraya okutuyorsunuz ve geçiyorsunuz. Hakan heyecanla bekliyor. Evet efendim, şu anda geldik. Muhteşem bir hava var. Kalabalık tabii ki sabaha göre, bir de bugün Perşembe günü olmasına rağmen fena değil bence. Ama yine de böyle çok coşkulu bir kalabalık yok bence. Ben ilk kez geldim buraya, onun için bilmiyorum açıkçası diğer halini. Ama şimdi size çok kısa bir görüntüyle baş başa yapıp daha sonrasında telefonumu dolabıma koyacağım ve buranın tadını çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar, buraya gelmeden önce yanınızda terlik, şort, havlu ve eğer havuzu da kullanacaksınız yüzme bonesi getirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buradan da satın alabiliyorsunuz ama gerek yok. Havuz var. Havuzu çok güzel, boş bayağı ama bonesiz kabul etmiyorlar. Bilginiz olsun. A few hours later. Ve çıkıyoruz. Thanks. Hakan, Efendim, nasılsın? iyiyim. Ne kadar iyisin ama. Çok iyiyim. Çok uykulu. Aynen, yoruldum. Haydi gidelim yemek yiyek. Evet, sıcağı sıcağına çıkarken soruyorum. Tavsiye eder misin? Tavsiye ediyorum. Niye güldün? Ne kadar tavsiye ediyorsun? 1 ile 10 arasında puan ver. Ne kadar tavsiye ediyorsun? 1 ile 10 arasında kaç gelmelerini tavsiye ediyorsun? Beklentinize bağlı. Ben daha çok şey bekliyordum. Ha, okey. 7 diyebilirim. 7. Ben de ilk kez geldim. Bence saunaları seven bir insan için böyle spa, termal, arkadaşına güzel vakit geçirmek, sohbet falan için benim beklentimi karşıladı açıkçası. Onun için çok vaktiniz varsa, bunları da seviyorsanız ben kesinlikle buraya gelmenizi öneririm. Ama şu var ki burası çok turistik olduğu için daha pahalı. Aynı şekilde bütün termal imkanlarından faydalanıp saunalara falan gidecekseniz burada başka güzel termaller de var ki Budapeşte Avrupa'nın zaten termal başkenti. Şimdi biz o kadar yorulduk ki vücudumuz sular içerisinde buruş buruş olduk. Ve acıktık. Su acıktırdı. Hemen çok güzel bir yere İtalyan pizzası yemeye gidiyoruz. Hakan, mutlu musun? Ha? Mutlu musun yoksa biraz daha mı? Şunu yiyeyim, ondan sonra daha mutlu olacağım inşallah. Pizzalarımız arkadaşlar gerçekten. Moto pizza. Oktagon'da gayet güzel. Menü fiyatları da bu şekilde. 2 kişi çok rahat, yani Türk lirasıyla 1700 TL gibi bir şey denk geliyor ama çok güzel, çok hoş bir ortam ve lezzetli bir pizza yiyorsunuz. Afiyet olsun. Arkadaşlar, Oktagon meydandan Beak Ter'e doğru yürürken çok güzel bir Christmas market var. Böyle yol üstündeyseniz uğramanızı, ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Hemen şimdi içeriden görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Efendim, yine yol üzerine devam ederken hiç şaşmadan bu ana caddede sağ tarafta meşhur Budapeşte Devlet Opera binasını görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum.
Caddeyi böyle bitirdiğinizde gördüğünüz gibi hemen sağ tarafınıza Bazilika, arka tarafından hemen şu aradan girdiğiniz zaman Bazilika Meydanı'na çıkabilirsiniz. Sol tarafta da Deak Meydanı'na ulaşabilirsiniz. Gonna be alright. Az önce ne yaptık? Every Way That I Can Eurovision şarkısını söyledik. Onun dışında Tarkan'ın Kiss Kiss şarkısını söyledik. Pisti yıktık. Ama bu şarkıyı söylemiyorum. Selamlar efendim, selamlar. Bir cuma akşamında bugün öyle bir gün geçirdim ki anlatamam. Ama kendimi eve attım. Dinlendim biraz. Ve nereye gidiyoruz? Budapeşte'deki Türk Gecesi konsepti bir partiye gidiyoruz. Türkiye'de de bayağıdır gitmemiştim. Burada zaten gitmemiştim ama böyle kendi dilimde şarkılara Hakan'la beraber eşlik etmeyi ümit ediyoruz. Tek korkum bu New Generation'ın, genç kuşağın şarkılarından çok çalacak olmaları. Çünkü gerçekten ne beğeniyorum, ne dinliyorum, ne keyif alıyorum. Onun için umarım böyle 90'lar daha ağırlıklı olur. Biraz bana hitap eder. Öyle, onun için birazcık orada çok yoğun geçen bir haftanın yorgunluğunu atmak istiyoruz. Bakalım, eğer ortam olursa size oradan da birkaç görüntü paylaşmaya çalışacağım. Haydi görüşmek üzere. Merhabalar efendim. Güzel bir cumartesi sabahından sizlerle beraberiz. Nereye gidiyoruz Hakan? Voleybol oynamaya gidiyoruz. Voleybol oynamaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, burada voleybol oynadım ben ve yazın burada açık alanda plaj voleybol oynuyoruz. Dolayısıyla da kışın kapalı alandaydık. Yazın ikinci galiba ya da ilk olabilir bu voleybolu plajda. Çok güzel denk geldi. Hakan da Türkiye'de de oynadığı için beraber burada voleybola geldik. Biraz böyle sportif geçireceğiz. Adaya geldik bu arada. Neredeyiz? Nerede oynuyoruz? Margaret Island arkadaşlar oynuyoruz. Margaret Adası. Budapeşte'nin tam merkezinde. Buraya girdiğinizde şimdi göstereceğim. Bütün şehrin gürültüsünden, kargaşasından, her şeyden uzaklaşıyorsunuz. Harika bir yer. Çok seviyorum. Yazın buraya gelip buradan da çalışıyorum. Voleyboldan sonra burada akşama kadar kitap da okuyorum. Çimenlerde yayılıyorum. Onun için Budapeşte'ye gelseniz, hava da güzelse kesinlikle buraya en az 2-3 saatinizi ayırmanızı öneriyorum. Hemen gösteriyorum ortamı. Şimdi müzik. Arkadaşlar müziği de kendim yapıyorum gördüğünüz üzere. Böyle zaten hava güzel olunca hemen Avrupalılar şortları, tişörtleri giydiler. Hatta çıkardılar belki de. Hemen kendilerini ailecek attılar. Havanın, doğanın tadını çıkarıyorlar. Bakın hemen arkada görüyorsunuz. Hemen Tuna Nehri üzerindeyiz. Ama birden şehrin gürültüsünden uzaklaştınız. Hakan ilk langoşunu tadacak. Budapeşte'deki 5. gününde sanırım. Normalde hemen tadılır. Ye bakalım nasıl olacak, beğenecek misin? Evet, biz şu anda voleyboldan çıktık. Bütün enerjimizi attık. Yorulduk. Çok sıcak. Yandık. Şimdi bakalım langoşu beğenecek mi Hakan? Allah, çıtır çıtır. Biraz da peynirden. Evet. Gerçekten bizim pişi gibi. Aynen, pişin üzerine o şey
Krema, Yoğurdu biraz şey. Krema dedikleri şey. Ben yoğurt diyorum ona da. krema, peynir pişmiş üzere. Beğendin mi şu an? İyi mi geldi? Açız Fena gerçi. değil. Ağır geldi mi peki? İlk yediğinde böyle "Ay, bunu ben Yo. yiyebilirim" diyor musun hepsini? Yani yerim ama Gerek yok. evet. Evet. Afiyet olsun. Efendim Margaret Adası'na oturduk. Mini bir piknik yapıyoruz. Çok güzel hava. Benim sana olan sevgimi senin çocuğum gibi görmenin kullanıyorsun ve bana zarar veriyorsun. Ama sana enerji veriyorum. Sen bana vermiyorsun. Evet, meşhur Kürtöş Kalaç. İngilizcesi içimlik keyik aldık. İçimlik keyik yiyeceğiz. Bakalım beğenecek misin Hakan? Nasıl da mutlu. Hak etti bunu. Akşama kadar çok usudurdu. Bugün çok usudurdu. Voleybolda kimseye sataşmadı falan. Söz vermiştim. Dedim ki gel akşama sana Kürtöş Kalaç alacağım dedim. Kürtöş Kalaç'ım nerede? Kürtöş Kalaç'ım nerede? Sabahtan beri şimdi aldım. Çocuk eğitiminde bu çok önemli. Eğer bir söz veriyorsanız çocuğa, o sözü o çocuk unutmaz arkadaşlar. Bakın bu bilimsel. Herhangi bir çocuğa. Dolayısıyla söz verdiğin zaman bu şekilde yerinize getirmeniz. Hakan nasılsın? İyi oldu. Ya bakayım beğenecek misin? Bir şey diyeceğim, kazıklandı. Bunun içi boş. Vallahi içine koydu işte. Yani içi boş. İçi boş oluyor zaten. Şimdi onu böyle kopara kopara böyle şey soya yiyorsun. Böyle ikiye bölün mü? Hayır ya, direkt üstten kopar. Kopardınca bana ver. Ha, çek oradan. Gerçek bir Kürtöş Kalaç. Somun ekmek. Çok üzgünüm şu an. Niye? Gerçek söylüyorum. Çünkü kötü bir Kürtöş Kalaç aldım. Evet, beğenmedim. Arkadaşlar bunun şaka değil gerçekten. Çimdik kekin en önemli yanı sıcak, taze olmuş olması. Bunu yerken böyle içiniz sıcak olacak, bir de tatlı olduğu için bu soğuk. Üstüne bir de Nutella istedim şu an. Evet, Somun ekmek gibi şu an. üzüldüm. Boğazına sakıldı. Belki akşam tekrar bakarız tekrar. Bu da böyle bir canlı. Ama böyle yürürken akşam enerji ihtiyacın olduğu zaman küçük gerçekten güzel değil ama sıcacık oluyor. Nutella da koyunca böyle tatlı tatlı yiye gidiyorsun. Valla ben çok seviyorum. Bir enerji veriyor. Deneyin. Enerji. Hadi görüşürüz. Efendim neymiş? Yok benim evimde akıllı süpürge var. Evden çıkıyorum, o kuruyorum. Evin içinde dolanıyor, akşama kadar tertemiz yapıyor. Çok geridesiniz. Şimdi size bakın ne gösteriyorum. Burası koca parlamento ve parlamentonun çimeğini biçen yardımcı. Sessiz sessiz işini görüyor. Çok iyi. Efendim, son günlerimizde böyle bir tam ışık çok harikayken parlamentoda böyle bir video çektik. Fotoğraf çektik gibi ama görüntü de olsun istedim. Şöyle bir. Hakan, Kürtöş Kalaş'ın da yine niye bu kadar mutsuzsun? Yoruldum ya. Yoruldu. Güneşin altında. Çocuğumuz çok yoruldu. Bugün hiç durmadı. Bugün arkadaşlarıyla buluştu, voleybol oynadı, yattı, kalktı, düştü. Diyorum ki bitti, dur. Patladı. Bugün bir şey oldu buna. Nazar değecek diye korktum. Maşallah bütün veliler baktım geldiler. Maşallah ne kadar enerjik. Hani neyle besleniyor diye sordular. Dedim ki yani aslında çok bir şey yapmıyoruz ama şırdan ve mumbar. Yani şırdan ve mumbarla besliyor bu çocukluğundan beri dedim. Hani onu da şırdan ne dediler, şu mumbar onları gösterdi falan ama korkuyorum nazar değecek. Bir okuyun üfleyin bak.
okuyun üfleyin. Öyle. Onun için şimdi yoruldu. Eve gidiyoruz. Biraz bir dinlensin şimdi. Yapalım. Ondan sonrasında akşamıyla beni götür bir yerlere. Akşamıyla beni bir yerlere götür. Bakalım ne bulacağız artık bu akşam. Görüşeceğiz. Gidiyor gönlümün efendisi. Hadi görüşürüz, iyi yolculuklar. Bye bye. Evet, uykulu gözlerle videomu çekiyorum. Sabah uyandık ve Hakan bir hafta sonunda uğramış olduk. Böyle bir videoydu bu. Arkadaşla beraber nasıl gezdik, ettik onları böyle samimi bir yerden size paylaşmak istedim. İzlediyseniz buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.